Dikkat dikkat! Corendon Sport Talks uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Kadın futbolu diye bir şey yoktu. 22-23 yıl öncesinden bahsediyoruz. Aileme inanılmaz olumsuz tepkiler, asla kızını yollama. O algıya maruz kalan kişi bendim. Ama Fenerbahçe gerçekten spor kulübü. Bütün branşların, bütün sporcuların kendini değerli hissettiği bir ortam var. Ve vücudum gittiği sürece oynamak istiyorum. Drogba o topuk golünden sonra Mourinho hayranıydım. Çok dikkat ettiğim konular var. Kenara geçtiğimde ne yapmam gerekir, ne yapmamam gerekir. Kadın hakeme mi daha çok itiraz ediyorsunuz, erkek hakeme mi? Fark etmiyor abi. İtirazsa kadını erkeğe almıyor. Kaleci hiç ters köşeye yatırdın mı? Yatırdım. Ben de yatırdım. Kısacası haydi kızlar sahaya diyorum. Merhaba Corendon Sport Talks izleyicileri. Bugün hem harika hem başarılı hem de çok güzel bir konuğumuz var. Fenerbahçe futbol takımı kaptanı ve Fenerbahçe kadın futbol takımının gol kraliçesi sevgili Yağmur Uras. Hoş geldin Yağmur. Hoş buldum abi. Seninle programa girmeden önce de konuşmuştum. Hakikaten Türkiye'de kadın hareketini çok önemseyen isimlerden biriyim. Kadın hareketi deyince aklıma kadın voleybol takımımız geliyor. Öte yandan bakıyorum son dönemlerde özellikle kadın futbolu da bu kadınların yükselişine müthiş bir destek vererek arkadan hani atçıların deyimiyle bariyer dibinden çok hızlı geliyorsunuz. Nasıl başladı senin kadın futboluna olan tutkun, futbolculuğa olan tutkun? Nasıl başarılı oldun? Bana biraz bunu kısaca anlatabilir misin? Şöyle bir tekel kuremişi olan babanın kızı olarak okuldan geliyorum, çantamı atıyorum eve. Sokakta erkeklerle top oynayan bir Yağmur vardı. Önce top sektiriyorum 300-500 kolasına. Kolayı da bizim dükkandan Kaç alıyorlar. yaşındasın o zamanlar? 8, 9, 10 böyle yani. Topla ilk tanışmam top sektirerek başladı. Sonrasında tek kaleler, 21 aylıklar falan derken Erkeklerle oynuyorsun. erkeklerle oynuyorum. Hani mahalledeki tek kız futbol oynayan benim. Okulda da beden eğitim derslerinde işte erkeklerle yine maç oynuyorum. Beden eğitim hocalarım izin veriyor. Onlarla başladık. Ne kadar az araba geçerse o kadar mutlu olan bir Yağmur. Çünkü oyun o zaman az duruyor yani. O kadar mutlu oluyorduk. O sevinçlerimi çok iyi hatırlıyorum. Kaleler taştan. Taştan kesinlikle geçerken hemen geri çekiyoruz. Tekrardan geri koyuyoruz taşları falan araba geçtiğinde. Benim hayatımın 2 tane dönüm noktası var. Birincisi 12 yaşında mahallede top oynarken Gazi Üniversitesi'nde okuyan, BESYO okuyan bir abla tuttu kolumdan, Yağmur kadın futbol takımı var dedi. Abi 22 yıl öncesinden bahsediyoruz. Sosyal medya yok, kadın futbol takımları yok. Şansıma Ankara'dayım ve bir tane takım var. Gazi Üniversitesi'nin kadın futbol takımı. Seni de doğruya götüreceğim. Altyapıya seçmeleri. Ben heyecanlandım derken pazardan gittik, bir tane antrenman üstü aldık. Seçmelere bir gittim. Öyle başladık. Yani Gidiş kariyerimin dönüm noktası o abla. Şöyle bir şey var. Türkiye'de özellikle bu algı var. Kadınlar futbol oynarsa, tırnak içinde söylüyorum, çirkinleşir. Bacakları çarpık olur, boyu uzamaz vesaire kısa. gibi. Evet, kısa kalır gibi bir algı var Türkiye'de. Oysa sen bu algının antitezi gibisin maşallah. Yani hem güzelsin hem boyun posun maşallah çok yerinde. Bu algıyla mücadele ettin mi hiç? Abi tam da o kişi benim aslında, yani o algıya maruz kalan kişi bendim. 12 yaşındasın. Aileme inanılmaz olumsuz tepkiler, asla kızını yollama. Boyu kısa olur, bacakları eğri olur, erkek gibi olur. Başka bir branşa yolla diye. Özellikle yan komşumuz da vardı, hiç unutmam. Annem babam da hepsine kulaklarını kapadılar, gözümler. Ya dediler ki biz çocuğumuza güveniyoruz, yollayacağız, yeteneği var. Arkamda durdular. Ki 12 yaşında bir Yağmur ailesi yok derse ne diyebilir? Orada Çok belki haklısın. benim bütün her şeyim kapanacaktı ve başka bir meslekte bugün bambaşka bir yerde olacaktım. olacaktın. Yani gerçekten aslında şanslıydım aile konusunda. Kimseyi dinlemediler ve hiç bilinmeyen bir yola girdik aslında. Şimdi düşünüyorum da ben Yağmur'un ailesi olsaydım o zamanlar ben onlar gibi yapar mıydım? Abi bilmiyorsun, şu an mesela 4-5 yıldır inanılmaz bir ivme var. Çok iyi ilerliyor kadın futbolu. Kadın futbolu diye bir şey yoktu. 22-23 yıl öncesinden bahsediyoruz. Gerçekten ailemle bu konuda gurur duyuyorum. İyi ki kimseyi dinlememişler ve beni yollamışlar yani. Buradan bir kez daha anne ve babalara seslenmek lazım tabii. Yani Kesinlikle evlatların abi. arkasında durmak kadar Dursunlar, güzel bir ön duygu yok. yargıları bıraksınlar. Çocuklarının yetenekleri doğrultusunda onlara destek versinler. Yağmur, pek çok kulübü dolaştın. Evet. Kadın futbolu deyince herhalde pek çok kulübü çok yakından tanıyan isimlerden birisin. Şu anda Fenerbahçe kulübündesin ve 300 gol barajını aştın. Diğer lakabın da Drogba
Yağmur. Evet abi, gol Şimdi, sevinçleri. gol sevinçleri. Şimdi ikisine birden geleceğim ama önce Fenerbahçe'de oynamak nasıl bir duygu? Abi ben bunu hem programlarda olsun, hem birebirlerde, hem başka takımdaki arkadaşlarıma anlatıyorum, anlatmak istiyorum. Neden? En alt kısmı da gördüm. Şu an en zirve kısmını gerçekten yaşayan sporculardan biriyim. Diğer takımlarda da oynadım. Asla kötülemiyorum onları. Ama Fenerbahçe gerçekten spor kulübü. Bütün branşların, bütün sporcuların kendini değerli hissettiği bir ortam var. Tesise gelmediğin gün özlüyorsun. Öyle bir ortam. Çok huzurlu, her şeyimiz tam, eksiğin yok. Bir tane görevin var. Hangi branştaysan, hangi mevkideysen çıkacaksın, işini yapacaksın. Çünkü arka plandaki her şeyin tam, hatta fazla. Öyle bir kulüpteyim. Ben diyorum, benden küçük kardeşlerimize çok şanslısınız. Bu imkanlarda daha fazla oynayacaksınız. Ben şimdi 35 yaşındayım. Evet, yaş önemli değil diyorlar ama bir noktadan sonra tabii ki önemli. Yani elbette. zihnindekileri istediğin zaman istediğin gibi sergileyemiyorsun. Vücudunun gitmediği kısımlar olacak. Doğru. Ben bu kısımda kendime çok iyi bakan kişiyim. Burada 2 yıldır oynuyorum. Daha da iyi bakmaya başladım kendime. Allah kısmet ederse yeteneğim ve vücudum gittiği sürece oynamak istiyorum. Fenerbahçe Çünkü seni keyfi çok gençleştiriyor galiba. Öyle. Başkan dedi, Yağmur hiç kırışıklığın yok, niye? İyiyim başkan, mutluyum yani diyorum. Peki Drogba sevincine gelelim. Vallahi Drogba o topuk golünden sonra Real Madrid Galatasaray maçında canlı izlemek kısmet olmuştu. Mourinho hayranıydım. Evren nasıl bir şey, yani yolluyorsun. 2012'de Mourinho'yu izliyorsun canlı. Drogba'yı izliyorsun canlı. Sonrasında Mourinho'yla aynı anda ben de o kulübün sporcusuyum. Mourinho da kulübümüzün başındaki teknik direktör. Yani Tanıştın aynı mı yerde. Mourinho'yla? Hatta öyle bir güzel bir program düşünülüyor. Yakın zamanda kısmet olursa tanışacağız. Öyle mi? Mourinho'yla birebir, evet. Bunu da anlatmak istiyorum ona da. Ya buna Harika. inanıyorum yani. Evrene yolladık. Evet, Kaç yıl sonra aynı kulüpte çalışıyoruz. İkiniz de özel birisiniz ama. Teşekkürler abi. Şu anda 12 yaşındaki Yağmur'a dönelim. 12 yaşındaki Yağmur, 35 yaşındaki Yağmur'a ne derdi? Bütün bu kariyerini gözünün önünden geçirdikten sonra. İyi ki bu yola baş koymuşum. Tüm olumsuzluklara rağmen iyi ki hiç pes etmemişim. Çok mutluyum bu işi yaptığım için. Tüm zorluklara rağmen çok mutluyum yani. Çok seviyorum. Ben kızıma bir tek şey söyledim hayatım boyunca. Kızım büyüyünce mutlu ol. Sadece mutlu ol. Ne mutlu ki sen de mutlu olanlardan birisin. Çok şükür abi. Gerçekten. Peki ailenin önemini anladık. Çevrenden, yakın arkadaşlarından, sosyal çevrenden futbolculuğunla ilgili ne gibi geri dönüşler alıyorsun? Öncelikle bu kendine bakma kısmında gerçekten çok güzel. Hani hep yorumlar alıyorum, hep de destekliyorlar. Bazı arkadaşlarım için de güzel bir farkındalık oluyor. Ben biraz fazla disiplinliyim abi hani. Bu küçüklükten gelen bir şey. Mesela ben öğrencilik hayatımda da hep notlarım vardı. Çok ders çalışan biri değildim. Ben çok iyi dersi dinlerdim. Hep de notlarım iyiydi benim. Hep takdir alırdım yani. Oyunculuk Nereden? kısmında Hangi da okuldan öyle. mezun Ben oldun? Gazi Üniversitesi Besyo mezunuyum. Besyo mezunu. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapıyorum abi. İkisini bir arada yürütebildim ben. Disiplinim sayesinde. Hem okul hayatım, eğitim. Şu an yüksek lisans da yapıyorum. Hareket ve antrenman bilimi üzerine. Çünkü futbolculuk sonrası kariyerimde bir şeyler düşünüyorum. Yani içerisinde olmak istiyorum artık buranın. Teknik direktörlük Evet gibi mi? abi. Kesinlikle Öyle bir olmak hayaliniz istiyorum. var mı? Var. UEFA B belgesine sahibim. Yabancı dilimi de geliştiriyorum. Oyuncularımla diyorum bak artık kendim birebir tercüman olsa da o duyguyu kendim yaşatmak istiyorum. Ona vermek istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Şu an oyunculuk dönemimdeyim ama çok dikkat ettiğim konular var. Kenara geçtiğimde ne yapmam gerekir, ne yapmamam gerekir. Onlara artık başladım yani. Aynı zamanda bir teknik direktör izleyicisin. Kesinlikle abi, maç izliyorum. iPad'imde burada bir maç varsa televizyonumda öbür maç vardır. Peki. Çok seviyorum maçı. İdolün kim diye sormayacağım. bunu. Sonra yani hiç gerek yok abi. Sen Burada. yine de ismini ver. Mourinho abi yani. Mourinho, değil Kesinlikle mi? yani. Maçlara gidiyorum stada. Ne yapıyor, ne hamleler yapıyor, kenardan ne reaksiyonlar veriyor, vücut dili nasıl, maç sonu röportajları, maç öncesi, haftaya hazırlanış. Detay seviyorum, detay önemli. Antrenmanını da izlemek istiyorum. Yani antrenmanda da neler yapıyor diye. İnşallah onunla da bir güzel program olursa öğrenmeyi seviyorum diyelim abi. Disiplinle buralara gelebildim diyorum ben. Şimdi Mourinho futbol takımının teknik direktörü, tamamıyla erkeklerle çalışıyor. Fenerbahçe kadın takımının antrenörü erkek. Evet. Tüm teknik heyet erkek hatta. Erkek. Peki şunu sorsam, erkeklerden oluşan bir teknik heyetle mi iletişim daha kolay, yoksa kadınlardan oluşan bir teknik heyeti mi daha çok tercih edersiniz? Ben ikisiyle de çalıştım. Kadın Necla hocamızla. Hoca'yla. Evet, Necla hocamızla. Gökhan hocayla da 2 senedir çalışıyoruz. Ondan önce de yine erkek hocalarla çalıştım. Kadın hocalarla çalıştım. Burada bence iletişimin önemi abi. İletişimin iyiyse... Cinsiyetin bir önemi yok. Evet, bence bir önemi yok yani. Kesinlikle yok. Peki hakemler?
Çünkü maçınızı kimi zaman bir kadın hakem, kimi zaman bir erkek hakem yönetiyor. Hakemlerle ilişki kadın ve erkek açısından fark ediyor. Kadınlar daha rahat çıkıyor maça abi. Çünkü öncesinde de maç yönetmişler, tanıyorlar bizleri hani maçları yönettikleri için. Yönetmeyenler biliyor. Hani kadın kadına belki dayanışma düşünüyor ama erkekler biraz çekinerek çıkıyor. Ben maç öncesi konuşuyorum. Ben iletişim kuracağım, merak etmeyin. Yani üzerimize gelmesinler. Baskı, itirazlar vesaire şeyler için. Hocam sıkıntı yok, takımla ben konuşuyorum. Ben iletişim kuracağım herhangi bir pozisyon hakkında diye. Özellikle Çok erkeklere endişeli, ifade ediyor. evet, çok endişeli çıktıkları gördüğüm maçlar oldu. Onu söyleyebilirim. Kadınlar daha rahat çıkıyor. Peki. Şahit olun. Birebir ben konuştuğum için hakemler gerçekten ben bunu Şu merakımı bağışla. Kadın hakeme mi daha çok itiraz ediyorsunuz, erkek hakeme mi? fark etmiyor abi. İtirazsa kadını erkeğe almıyor yani. Peki Hatta yeri geri erkeğe daha fazla bir çekiniyorlar yani. Hani yeter Yağmur bir şey söyle, kart vereceğim bak falan filan oluyor yani. erkeklere baktığınız zaman sizin itirazınızın şiddeti erkeklerin itirazının şiddetinden biraz daha az mı yoksa eşit Biraz oranda daha mı? az ama o maçın temposu ya da maçın önemine göre de değişiyor abi. Ya da gerçekten gördüğün bir şey vermiyorsa kenardan yükselebiliyorsun. Erkeklerden bir tık daha az diye bence. Türkiye'de kadın futbolu amatör olarak değerlendiriliyor. Ama yurt dışında pek çok ülkede profesyonel bir yapı var. Dolayısıyla amatör diye değerlendirilince sizin oynadığınız stadyumlar, sizin antrenman sahalarınız, sizin kişisel kontratlarınız, kulüple olan kontratlarınız da farklılık gösteriyor. Bu yönde bir çalışma var mı? Kesinlikle var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sene yarı profesyonel olup sonraki süreçlerde de artık profesyonelliğe geçilecek. Çünkü kadın futbolu, Fenerbahçe, Galatasaray son 4 yıldır kadın futbol şubesini açtıktan sonra, bu işe girdikten sonra inanılmaz bir ivme yakaladık. İzleyici olsun, sponsorlar, medyanın desteği çok güzel bir ivme yakaladık. Yurt dışından çok fazla daha oyuncu gelmeye başladı. Şu an bizde mesela 12 tane falan yabancı oyuncumuz var yani. Diğer takımlarda da öyle. O ona söylüyor, o arkadaşına söylüyor. Maçlar oynanıyor. Şampiyonlar Ligi, milli takımlardaki başarı derken çok fazla yayıldı. İlgi var, merak ediyorlar ve geliyorlar. İlerleyiş bence gayet güzel. Yabancıların bakış açısı nasıl takım arkadaşlarından? Fenerbahçe'ye, Türkiye'deki kadın futboluna, kadının sosyal yaşamdaki yerine bakış açılarında bir farklılık var mı? Konuşuyoruz onlarla. Onlar diğer işte oynadığımız kulüpleri de soruyorlar. İçeriğini soruyorlar. Nasıl? Bizde gibi mi yani? Merak ediyorlar. Fenerbahçe gibi mi diyorlar. Çünkü burada rahatlar. Çok güzel imkanlarda ilerliyorlar. Çok mutlular. Diğer takımları da soruyorlar. Merak ediyorlar. Çünkü belki takım arkadaşları başka milli takımlarda olsun, başka yurt dışındaki oyuncular olsun merak edip gelmek isteyenler olabilir. Onlar da soruyorlar. Ben anlatıyorum. Tüm takımların Türkiye'deki içeriğine sahibim. Oynadım da. Şu an oradaki arkadaşlarım da var. Bilmek de istiyorum. Çünkü bu camianın içerisindeyim. O yüzden onlar da merak ediyorlar ve soruyorlar. Sosyal yaşamı nasıl buluyorlar? İstanbul'u ve sosyal yaşamı. Çok güzel bir lokasyondayız abi. Bağdat Caddesi. Caddebostan dersen. Dereağzı. Sahil, Dereağzı. Kalamış. Antrenmandan çık bir kahveni al ya da öncesi. Kulüp evleri çok yakın. Yürüme mesafesinde olan kulüp evleri, hani gelen yabancı oyuncularımızın kaldığı evler. Çok mutlular yani. İstanbul'un en güzel yerlerinin birinde kalıyorlar. Stat yürüyerek gidiyoruz. Maçlara gidiyoruz mesela. Erkeklerin maçlarına Erkek gidiyoruz. maçlarına gidiyorsunuz, Gidiyoruz değil mi? abi. Derbileri, önemli maçları, büyük maçları hiç kaçırmıyoruz. Peki- 10-15 kişi gidiyoruz biz. Sahadaki mücadelenizi biliyorum da tribündeki maç izlemeniz nasıl? Orada da yine aynı heyecanlanıyoruz. Bu sene gelen yabancı oyuncularımız sanki yıllardır bizimleymiş gibi. Takıma yeni yabancı oyuncu geliyor. Biz kaptanlara gerek kalmadan ya da Türklere onlar hemen onun adaptasyon Sahipleniyorlar. sürecini sağlıyorlar. Bu konuda nazar değmesin, yabancı oyuncularımız çok iyi adapte oldular. Yıllardır Fenerbahçe'de gibiler. Onlara buradan teşekkür ediyorum bu anlamda. Bizim bir alışkanlığımız var biliyorsunuz futbol açısından. Bir futbolcu transfer edildiği zaman kaç yıllık sözleşmesi var diye bakarız. Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme var? Abi bizim şöyle 10 aylık yani sezon başı sezon sonu diye benim Mayıs'ta sözleşmem bitiyor. Sonrasında sezon bitmeden ya da bittiği anda tekrardan oturuyoruz yeni sözleşme için konuşuyoruz. Sezonluk sözleşme Evet ben yapıyorsunuz. şimdi ikinci Peki, senem. profesyonel olunca bu değişecek mi? O değişecek evet abi. Sezonluk sözleşmeler yani bir sezon, 2 sezon, 3 sezon gibi Evet ona göre sözleşmeleriniz olacak. değişecek. O da güzel olacak yani. Maddi anlamda mutlaka çok büyük bir uçurum var kadın futboluyla erkek futbolu açısından. Son dönemde senin de dediğin gibi bu gelişmenin maddi olarak da size bir katkısı olmaya başladı mı? Abi kesinlikle başladı. Ben bundan da bahsediyorum yani alttan gelen kardeşlerimize de söylüyorum. Hayal dünyanızı daha da genişletin artık. Ailelerle konuştuğumda diyorum ki işte Yağmur hani tamam olsun diyordun bundan 4-5 sene önce. Bir meslek seçmek zorundasın. Ya futbolcu olacaksın ya da işte gideceksin başka bir meslek yapacaksın ki para kazanacaksın. Az rakamlar aldığımız için. Şu anda sadece futbolcu kazandığı parasıyla başka bir iş yapmadan da hayatını sürdürebilir durumda. Tabii ki erkeklerle uçurum var. Daha da ilerliyor. Bu anlamda
Başı çeken kulüpler yine bildiğimiz 3 büyükler mi diye tanımlayayım 3 büyükler yoksa? bir de en yakın rakibimiz Ankara Formget takımı. Yani onların da şartlarının iyi olduğu söyleniyor. Kısacası haydi kızlar sahaya diyoruz değil mi? Evet abi, kesinlikle, yani hiç düşünmeden yeteneği olan, bu işi isteyen, gerçekten gönül verecek kişiler ailelerin de desteğiyle. Çünkü çok fazla takım var zaten. İmkanlar çok fazla. Sosyal medya var. Bunu iyi kullanmak lazım. Yani elinin altında sorabilirsin, araştırabilirsin, denemeye gidebilirsin. O yüzden hiç zaman kaybetmesinler. Gönül versinler bence. Her ne kadar kadın futbolu Türkiye'de amatör olsa da bir profesyonel gibi yaşıyorsunuz eminim. Bana bir gününü anlatabilir misin? Bir Fenerbahçe kadın futbol takımının oyuncusu, golcüsü olarak Yağmur sabah yataktan kalktığı andan itibaren yatağa girene kadar ne yapar? Kahvaltısız asla evden çıkmam. Ona göre saatimi ayarlarım. Kulüple evim arası 30 dakika olduğu için trafiği de baz alarak onun hesaplamasını akşam uyumadan önce yaparım. Asla bir yere geç kalmam. Buraya geç geldim ama o antrenman uzun sürdü bugün, taktik. Evet. Benlik kaynaklı değildi. Yoksa asla hiçbir yere geç kalmayı sevmem. Erken giderim. Çok rahatsız olurum yani. Kahvaltımı yaparım. Hazırlıklarımı yaparım. Çantamı hazırlarım. Trafiği hesapladım. Tesise gittim. Üzerimi değiştikten sonra salona girerim. 40-45 dakika antrenman öncesi mobilizasyon. Fitness yapacaksam fitness'ımı yaparım. Sahada 1,5-2 saat antrenman yaptık. Duş, yemek yine tesiste olacak. Antrenmandan 15 dakika sonra alman lazım kaybettiğini. Muz yiyebilirsin, soda içebilirsin, Enerjiyi takviye. tekrar Evet, kazanman. alman lazım ki kaslar daha çabuk. Ben böyle şeylere çok dikkat eden birisiyim. O yüzden hemen antrenman bittiğinde tesiste yemeğimiz var. Hemen öğlen yemeğimizi yiyoruz. Duşunu alıyorsun, sonra tedavi masaj süresine geçiyorsun abi. Orada da 1,5-2 saat, hatta sakatlık sürecinde 3 saat kaldığımı biliyorum yani o odada. Ortalama bir 4-5 saat tesiste geçiriyorum. Sonra hava güzelse hemen yürüyerek Kalamış'ta kahvemizi alıyoruz kızlarla. Oturuyoruz, bir hava alıyoruz, bir yenileniyoruz. Denizi çok seviyorum. Ankaralıyım ama sanki 12 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Çok seviyorum. Sanki burada doğmuşum gibi. Orada ben bir yenileniyorum abi. Sonrasında bilardo oynamayı çok seviyorum. Yine toplarla galiba ayrılamıyorsun. Babam öyle diyor yani. Yine her topun olduğu yerden ayrılamıyorsun. İyi bir bilardocu musun? İddialı değilim abi ama orada da yenileniyorum oynarken. Dinleniyorum. Antrenman sonunda gidiyorum mesela. Normalde Bir uzanmam tür lazım. meditasyon gibi bir şey. Evet abi, böyle şeylere ben çok önem veriyorum. Sonrasında dizi izlerken de çok yenileniyorum. Eve gidiyorum, açıyorum sevdiğim dizi, film. Araya bir kitap sıkıştırabilirsem kitap. Valla öyle geçiyor yani abi. Maçlara çok gidiyoruz. Basketbol maçındaydık. Kızlara destek veriyoruz. Voleybol maçına gittik. Eda'lara destek verdik, işte basketbolu Alper'lere. Erkeklere gidiyoruz. Maç izlemeyi işte çok seviyorum. Branş fark etmiyor yani. Kulüp içinde bu tür branşlardaki bir dayanışma var mı? Valla Böyle kesinlikle var. Tesisten şimdi Eda Erdemler'in aynı tesisin için antrenman. Çıkarken girerken görüyoruz birbirimizi. Geleceğiz bak maça, ya iyi oldu gelmem falan. En son muhabbetimiz böyle oldu Eda Erdem'le. İşte Alper'i diyor takım alıp geleceğiz sizin. Kadın basketbolcuları getireceğiz maçı izlemeye. Gerçekten aramızda çok güzel bir iletişim var yani. Dayanışma da var. Bu çok Harika. güzel. Sevgili Yağmur, 3 adet sorumuz var Corendon'dan. Önce bir uçuş kartı sorumuz var. Bu bölüme geçelim istersen. Son 3 Geçelim. soruyu soracağım. Bu yıl UEFA Kadınlar yani Euro 2025 İsviçre'de yapılacak. İsviçre Corendon'un Avrupa'daki uçuş noktalarından biri. Sence kim şampiyon olur? Ya da finali kim oynar? Abi İspanya diyorum ya ben. İspanya şampiyon olur bence. İnşallah yeni bir öpücük vakası daha. İnşallah. Öpücük Olmaz, vakası değil de evet. onu da açıklayalım. Evet ya. Federasyon başkanıydı Evet, değil mi? Evet, evet. bir kadın sporcusunu Evet, öpmüştü. yani. Orada bir kriz yaşanmıştı. Peki, şimdi bir de yükseliş sorumuz var. Çok büyük başarıların var. Konuşmanın başında da bahsettik. 300 gol. İlk ve tek kadın futbolcusun bu anlamda. Kariyerinin böyle zirveye doğru çıktığını hissettiğin, işte Yağmur bak arzuladığın nokta burasıydı dediğin an neresi? Tam böyle her şeyden vazgeçecek derken Beşiktaş'a Mutlucan Zavutçu hocam sağ olsun kolumdan tuttu. Çünkü daha Fenerbahçe Galatasaray kadın futbol şubesini açmamış. O sırada milli takıma da çağrılmıyorum. Milli takımdan Necla Hoca tuttu kolumdan. Kulüp olarak da aldı beni Mutlucan Zavutçu Hoca Beşiktaş'a. Fenerbahçe Galatasaray yok. Sadece Beşiktaş var ve diğer kulüpler var abi. Dedim ki olmuyor artık. Çabalıyoruz, ediyoruz, gelişmiyor, gitmiyor, ilerlemiyor derken oraya transfer etti. Milli takıma gitti. Milli takımda goller atmaya başladım. Beşiktaş'ta gol kraliçesi oldum. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadım. Tam her şeyi bırakıp Ankara'ya gidiyordum. Normal öğretmenlik yapacağım ve artık ben tamam. Boşuna dönüyorumu yaşıyordum. Hem maddi hem manevi. Orası benim hayatımın ikinci dönüm noktası ve yükselişim orada başladı benim. Biraz geç oldu yaş olarak, yani ulaştığım yer 29-30 yaşlarından bahsediyorum abi. 5-6 sene önce. Orası diyebiliriz.
Sevgili Yağmur, hiç penaltı kullandın mı? Kullandım abi. Kullandım. Kaleciyi hiç ters köşeye yatırdın mı? Yatırdım. Beni de yatırdın. Öyle mi diyorsun? Beni de yatırdın. Çünkü bir türbülans sorun vardı. Türbülans sorusu da şu. Anladım. İkisi birlikte oldu gibi abi. Tek taş mı? Evet, yani Alışveriş. kariyerinde hani bu kadar başarılarla dolusun, türbülansı hissettiğin ve eyvah Bak, dediğin, nasıl tamam. ayağa kalktığın Düşüp kalktığım diyeceğim yer de orası. orasıydı abi. Evet. Tam oydu yani. Ben de ters köşeye Feci yattım. bir türbülans yaşadım. Bir de annem beni bu kadar destekleyen birisi. Dedi ki çık gel Yağmur artık. Bir de İstanbul'da benim yeni erkek kardeşim geldi. O zaman o da yoktu. Geldi burada evlendi. Tek başımayım hani. Gel artık dedi. Bütün aile, herkes Ankara'da. Ve annem bunu asla demez abi. Gel dedi. Böyleydim. Böyle oldu. Milli takım, kulüp, gol kraliçeliği, şampiyonluk. Sonra Fenerbahçe şube açtı, Galatasaray açtı. Milli takımda ilerliyorsun. İnanılmaz bir yere gelindi. Gerçekten türbülansı feci yaşayan birisiyim yani. Hayat güzel sürprizlerle dolu. Sevgili Yağmur, sen ve senin gibi pek çok kadına ülkemizin çok ihtiyacı var. Hem kadın olarak bize neler başarılabileceğini gösterdiğiniz için, hem de spora yaptığınız katkılar, o küçücük kızlarımıza örnek olduğunuz için. Ben önce ayağına sağlık diyorum. Allah seni sakatlıklardan korusun. Sonra da başarılar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum. O harika bir sohbet oldu seninle. Vallahi bir zaman nasıl geçti anlamadım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Corendon Airlines'a teşekkür ediyorum. Neden? Biz kadın futbolcular olarak gerçekten en çok ihtiyaç duyduğumuz şey değer. Kendimi anlatmak, yaşadıklarımı anlatmak. Belki bir tane kız çocuğunu ya da bir ailenin ön yargısını kırabileceksek burada izleyenlerimizin karşısında Ne mutlu bize. ne mutlu bize. Ben Harikasın. teşekkür ediyorum. Harikasın. Teşekkür ediyorum.